Herkese merhaba. Bugün sizler için nasıl Korece öğrendiğimle ilgili bir video çekmek istedim. İşte neler yapıyorum, hangi internet sitelerinden faydalanıyorum, hangi kitapları kullanıyorum, bunları göstermek ve anlatmak istiyorum. Çünkü internete, gerek YouTube'a, gerek başka internet sitelerine bununla ilgili şeyler arattığımızda daha çok yabancı dil olarak kaynak çıkıyor. İşte bu Türkçe kaynak bulmak zor oluyor yani. O yüzden bugün biraz bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak Korece'ye nasıl merakımın başladığını, Kore'ye nasıl merakımın başladığını, nasıl dili öğrenmeye karar verdiğimden başlamak istiyorum kısaca anlatarak. Ben üniversiteye 3. sınıfa gidiyorum şu anda. Üniversiteye ilk başladığımda hani ders programım full dolu değildi. Boş günlerim vardı ve bir şeyler yapmak istiyordum. Yani boş günlerimi değerlendirmek istiyordum. Ve ben de zaten Kore'ye daha uzun yıllardan da ilgim olduğu için Korece öğrenmek istedim. Ve evde kendim başladım aslında öğrenmeye. Ama evde başladığınızda bir yere kadar gidiyor yani bir yerden sonra zorlanmaya başlıyorsunuz doğal olarak. Bu yüzden bu üniversitenin ilk senesiydi. Bir Korece kursu arayışına girdim. Ve tesadüfen internette bir tane Korelinin verdiği bir Korece kursuna denk geldim. Yani tam da o sırada tesadüf ki reklamları yapılıyordu. Ve işte aradım, görüştük, konuştuk. Sonra kursuna gitmeye başladım. Koreli Tony, Instagram'dan siz de hesabına girip eğer Korece öğrenmek veya bir Korece kursu arıyorsanız onunla iletişime geçebilirsiniz. Daha sonra işte böylelikle orada Kadıköy'deydi yere, oraya Korece kursuna gitmeye başladım. Ve gerçekten çok faydalı oldu. Özellikle bir dili gerçekten ana dili konuşucusundan öğrenmek bence daha faydalı. Tabii ki öteki türlü faydaları vardır. Ama böyle daha çok şey kapabiliyorsunuz. Yani ben en azından kendimi daha rahat hissedebiliyorum. İşte böyle başladık ve Tony Hoca Kore'de kullanılan kaynakları size verip böyle bir imkan sağlıyor yani. Orada kullandığınız kitapları şu anda siz burada bulup alamazsınız hiçbir yerden. O yüzden böyle de bir artısı var aslında ve dersler böyle daha etkileşimle daha güzel geçiyor. Tabii ki evde öğrenmek isteyenler de olabilir. Bunun için de internet siteleri var. Mesela benim kendi öğrendiğim zaman faydalandığım internet sitelerinden biri Talk to Me in Korean. Bu site gerçekten çok faydalı. Hala acaba ücretsiz mi onu bilmiyorum. Bayağıdır girmedim. Ücretsiz şekilde PDF'ler koyuyorlardı daha önceden. Ve siz o PDF'leri indirip çıktı alabilirsiniz. Bilgisayar ortamında çalıştırmayı seviyorsanız eğer öyle de çalışabilirsiniz. Ben pek tercih etmiyorum. Yoruluyorum bilgisayardan çalışırken. Bir site daha var. How to Study Korean olması lazım. Hemen göstereyim. Mesela orada da ben değişik PDF'ler ve kağıtlar bulabiliyorum. Mesela şu şekilde bir metin bulmuşum. Ve bu metinleri çalışıp yani ama bunu biraz geliştirdikten sonra yapabileceğiniz bir aşama bu. Kelimelerini çıkarıp öğrenebilirsiniz. Yani hem bu grameri metinde inceleyebilirsiniz, yeni kelimeler öğrenebilirsiniz. Ben internette de bu şekilde faydalanarak kullanmayı tercih ediyorum aslında. Kitaplara gelecek olursak, herkesin bildiği, büyük ihtimal Korece öğrenmek isteyen herkesin ilk aldığı kitaplardan biri bu. Korece 1, Lotus Yayınları'nın. Aslında bunu çok eleştiriyorlar ama ben kötü bir kitap diyemem. Çok iyi bir kitap da değil. Bence bu kitabı böyle ilk öğrenme için değil de çünkü biraz ezbere gidiyor gibi. Size cümle kalıpları veriyor, direkt anlamları yazıyor yanında. Ve öğrendikten sonra açıp biraz da bilginiz olduğu için okuyarak, ne bileyim tekrar için kullanabilirsiniz ki ben öyle kullanıyorum. Ya da okuma çalışırken, işte telaffuz çalışırken kullanıyorum bunu. Yani hala da kullanıyorum. Yani o kadar kötü bir kitap değil bence. Faydaları da mutlaka vardır. Yani her kaynağın, her internet sitesinin size mutlaka katacağı bir şeyler olur. Yani şu çok kötü, bu çok iyi. Hani bu çok kötü, bunu sakın kullanma. Böyle diyemiyorum ben açıkçası. Hepsinin mutlaka bir faydası olabilir. Az önce Tony Hoca'nın kursundan bahsetmiştim size. En son geçen dönem gitmiştim ben kursuna ve 2. seviyeye geçmiştim. Bu da mesela 2. seviyede verilen kitap. Ve bunlar gerçekten Kore'deki dil okullarında kullanılan kitaplar. Yani konu sıralaması olsun, içeriği olsun ki böyle görebilirsiniz resimler ve konu anlatımları var içlerinde. Gerçekten bunlar da güzel kitaplar ama maalesef bunlara bir yerden ulaşamazsınız. Yani satın alınacak değil ama kursu gerçekten tavsiye ederim. Zaten açıklama bölümünde de Tony Hoca'nın Instagram hesabını bırakırım. Öğrenmek istiyorsanız ona ulaşabilirsiniz. O size daha geniş kapsamlı bilgiler verebilir bu konuda. Geçenlerde aldığım bir kitap var. Aslında ben TOEFL sınavına girmek için hazırlanıyorum şu an. Yani girmek istiyorum kendimi denemek için. Böyle bir kelime kitabı.
Ben bunu internette reklamlarda karşıma çıktığında gördüm ve benim kelime yetersizliğim var aslında. Yani grammar bilgisinden çok kelime öğrenmem lazım. Kelime ezberinde sıkıntı var. O yüzden bu kitabı aldım. Bu da Kutlu Yayın Evi'nin bir kitabı. Almak isterseniz şöyle bir daha göstereyim. Korece kelime kitabı şeklinde geçiyor. Ve bu bahsettiğim topik sınavında çıkacak kelimelere göre ayarlanmış bir kitap. Yani ona göre kelimeler listelenmiş sadece yeterlilik sınavına göre. Ben 2. seviyesi almışım. Onun 1. seviyesi de var, onu biliyorum. 3 var mı onu bilmiyorum ama. Siz araştırırsanız mutlaka bulursunuz. Ve mesela içinde bir kelimeyi veriyor ve kelimeyle ilgili altına mutlaka örnek cümleler veriyor. İşte kelimenin zıt anlamlısını, benzer anlamlısına yanına yazıyor. Bu bence çok faydalı bir şey. Yani kelimeleri öyle çalışmak gerçekten daha çok akılda kalıcı olabiliyor. Bir de bence dil öğrenirken defter tutma alışkanlığı edinilmesi lazım. Ben de bu liseden kalma bir şey. Lisede dil sınıfı okumuştum ben. Ve yani öğretmenimiz de bize sürekli böyle tavsiye ettiği için kelime öğrenirken özellikle defter kullanmak bence çok faydalı oluyor. Benim de o yüzden böyle bir defterim var. Korece için yaptığım. Bir kelimeyi öğrenirken mutlaka yazarak da çalışmak gerekiyor bana göre. Yani kişiden kişiye aslında öğrenme stilleri değişebilir ama ben böyle çalışmayı tercih ediyorum. Kelimeleri öğrenirken her zaman da böyle önce Korecesi, sonra yanına Türkçesi veya İngilizcesi şeklinde yazarak çalışmayı tercih ediyorum. Hatta örnek cümleler bulursam altlarına örnek cümleleri de yazmayı tercih ediyorum. Böylelikle sanki böyle cümlenin içini kullanınca daha akılda kalıcı oluyor. Hatta o cümleleri kendiniz kurabilirseniz, öğrendiğiniz kelimeyi içinde kullanarak daha bile faydalı olabilir bence. Yani benim Korece öğrenme şeklim bu şekilde. Böyle öğrenmeyi tercih ediyorum ama öğrenme stilleri her zaman kişiden kişiye göre değişir bence. O yüzden biri mesela internet ortamında öğrenmekten çok hoşlanır, biri kitap karıştırmayı sever. Ben daha çok kitapçıyım, işte yazarak, deftere yazarak öyle çalışmayı tercih edebiliyorum. O yüzden benim bugün size kendi Korece öğrenme şeklimle ilgili söyleyebileceğim şeyler bu kadar. Eğer bu anlattıklarımla böyle size bir nebze yardımcı olabilirsem, böyle sizi Korece öğrenmekle ilgili böyle gaz verebildiysem ne mutlu bana. Ve şunu söylemek istiyorum. Eğer bana sormak istediğiniz sorular olur bu Korece öğrenmekle ilgili veya başka bir şeyle de ilgili olabilir, bilmiyorum bu konuyla ilgili. Instagram'dan bana mesaj atabilirsiniz. Böyle şeyleri açığım. Instagram adresinde zaten mutlaka buralara bir yerlere bırakmışımdır ya da açıklama kutusunda mutlaka vardır. Yazabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz eğer ki isterseniz. Bugün de bu kadardı. Benim Korece ile ilgili söyleyebileceğim şeyler. Ama daha farklı sorular gelirse bana onlarla ilgili de bir video çekebilirim ya da sorularınızı cevaplayabilirim. Bu şekilde devam etmek istiyorum aslında. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.